Merhaba arkadaşlar. Bugün Doğuş Otomotiv firmamızın hisse analizini yapacağız. Biliyorsunuz bir süredir bir seri halinde çekiyorum. İnşallah tüm BIST 100 şirketlerini ardından daha sonrakileri çekeceğim. A'dan Z'ye olarak gidiyordum ancak bazı yorumlarda talep ettiğiniz hisse olursa önceliklendiriyorum. Doğaç hissesini yani Doğuş Otomotiv hissesini talep geldiği için öne aldım. Bugün Doğaç'tan bahsedeceğiz. Sizin de eğer merak ettiğiniz bir hisse olursa mutlaka yorumlara yazın. Aynı bunda yaptığım gibi öne alırım arkadaşlar. İsterseniz çok fazla lafı uzatmadan hemen başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybı olarak gözüküyor. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her 1 TL'lik varlık ile 1.54 TL'lik satış yapılmış. Geçen yıl bu 6.14 TL'ymiş arkadaşlar. 4'te 1 fiyatına düşmüş neredeyse. Stok yönetimine baktığımızda verimlilik kaybı olarak gözüküyor. Çünkü stok tutma süresi 20.8 günmüş. 57.4 güne kadar yükselmiş. Alacak yönetimine baktığımızda tahsilatların yavaşladığını görüyoruz. Alacaklar 34 günde tahsil edilirken borçlar ortalama 39 günde ödenmiş. Ortalama tahsilat süresi 10 günden 34 güne çıkmış. Yani 24 gün uzamış arkadaşlar. Cari oran trendine baktığımızda negatif. Çünkü cari oran geçen yıl 1.81 iken bu yıl 1.59'a düşmüş. Burada bir likitte daralması görüyoruz. Cari oran seviyesine baktığımızda bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir olarak gözüktüğü için de yeterli diyoruz. Likitte oran seviyesine baktığımızda asit test oranı 0.73 seviyesinde, yani stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir durumda. Nakit ağırlığı, nakit ve benzerleri varlıkların %2.1'ini oluşturuyor. Geçen yıl bu oran %20.7 idi. Burada ciddi bir azalma gözüküyor. Bu yüzden de nakit ağırlığı daha az diyoruz. Günlük ödemeler için likitteye baktığımızda şirket ek nakit girişi olmadan 37 gün daha ödemelerini sürdürebilecek durumda gözüküyor. Öz kaynak oranına baktığımızda kaynak dağılımında öz kaynaklar kaynakların %62'sini oluşturuyor. Bu yüzden öz kaynak oranı güçlü diyoruz. Uzun vadeli yükümlülükler %9 iken kısa vadeli yükümlülükleri %28 arkadaşlar. Öz kaynak trendine baktığımızda ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %101 oranında arttı. Toplam borç trendinde bir azalış var. Kaldıraç oranı geçen yıl 0.45 iken bu yıl 0.38. Yani varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse ediliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre normal seviyede olduğunu görüyoruz. Net borç seviyesine baktığımızda 10 milyar TL'lik bir borç var. FAVÖK'ün 0.77 katı, yani FAVÖK'e kıyasla düşük düzeyde bir borç var. Bu da olumlu bir sonuç getirir. Kısa vadeli borçlara baktığımızda 23 milyar TL civarında bir borç var. Öz kaynakların 0.46 katı, yani öz kaynakların yarısı kadar borç var. Öz kaynaklara kıyasla normal düzeyde olarak görüyoruz. Satış finansmanında borç kullanan baktığımızda burada bir artış var. Satış finansmanında geçen seneye göre daha fazla oranda kısa vadeli finansal borç kullanılmış. Bu da finansman maliyetlerinde bir artışa sebep olabilir. Kısa vadeli borç kaynağı ağırlığına baktığımızda geçen sene %36,5 iken bu yıl %28,5 seviyesine düşmüş. Daha uzun vadeli rahat borç çevrim imkanı oluşturabilir. Finansal borç ağırlığına baktığımızda kısa vadeli borçların içinde finansal borçların payı geçen yıl %21 iken bu yıl %25 olmuş. Bu oran artmasını tabii ki istemiyoruz. Bu da olumsuz bir durum. Finansal gider trendine baktığımızda burada bir azalış var. Finansal borçlar geçen yıla göre %80 artmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %43 azalmış arkadaşlar. Azalan finansal giderler net kâra pozitif etki yapabileceği için olumlu. Kârın finansal giderlerini karşılama gücüne baktığımızda kritik olarak gözüküyor. Faiz ve vergi öncesi kâr finansal giderlerin 4 katı. Kâr ile finansal giderleri karşılayabilirse de başa baş noktasına yakın olduğu için kritik diyoruz. Faaliyet kar marjı ve net kar marjına baktığımızda faaliyet kar marjı geçen yıl %20 iken bu yıl %11'e düşmüş. Net kar marjı ise %15 iken bu yıl %5'e düşmüş. Her ikisinde de bir düşüş var. Bu da dikkate alınması gereken olumsuz bir durum. Faaliyet kar marjı neden azaldı dersek burada satışların maliyetinin oransal olarak arttığını görüyoruz. Öz kaynak karlılığına baktığımızda öz kaynak karlılığı %7. Geçen sene bu %186'ymış. Çok ciddi bir düşüş gerçekleşmiş. Yani şirket her 100 TL'lik öz kaynağından 7 TL kar elde etmiş. Ayrıca öz sermaye karlılığı aktif karlılığından daha düşük olduğu için de finansmanın borçlanmasında maliyet yaratmakta ve risk taşımakta olduğunu görüyoruz. Öz kaynak karlılığı neden azaldı dersek karlılıktaki düşüş ve verimlilik kaybı olarak görüyoruz. Aktif karlılığına baktığımızda %11.3 seviyesinde, geçen yıl bu %139'muş arkadaşlar. Burada da çok ciddi bir düşüş var. Geçen yıl Doğuş Otomotiv'i tam bir yıl önce 1000 TL yatırsaydık ne olurdu ve diğer yatırım kalemleriyle nasıl farklı olurdu buna bakalım. Geçen yıl 1000 TL yatırsaydık şu an 995 TL'miz var arkadaşlar. Yani reel bir geçtim, nominal olarak bile zarar vardı. Bir de reel üstünde bunun işte %50'ye yakın bir
enflasyonuna baktığımızda paramızın ciddi manada eridiğini görüyoruz. BIST yüzde ortalama 1192 TL olmuş. Yani BIST yüzün altında kalmış. Dolara yatırsaydık 1199 TL'miz olacaktı. Doların da altında kalmış. Mevduata yatırsaydık, yani faize yatırsaydık 1694 TL'miz olacaktı. Bunun da hayli altında kalmış. Bitcoin biliyorsunuz şu an tarihi bir zirve yapıyor. Bir yıl önce bu parayı Bitcoin'e yatırsaydık 2420 TL'miz olacaktı. Altına yatırsaydık da 1578 TL'miz olacaktı. Yani buradaki tüm yatırım kalemlerinin altında kalmış diyebiliriz. Ama burada otomotiv sektöründe biliyorsunuz çok ciddi bir durgunluk var. Bunun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. İşletme faaliyetlerinden nakit akışa baktığımızda işletme ticari faaliyetlerinden 1 milyar 473 milyon TL'lik bir nakit akışı elde etmiş. Ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit geçen seneye göre %93 azalmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem kârı olmuş. En çok nakit çıkartan kalem stoktaki azalışlar olmuş. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yetersiz olarak gözüküyor. Bu da elde edilen nakit ile faiz giderleri karşılanamayacağı için daha da fazla borçlanmaya ihtiyaç duyabileceği anlamına geliyor. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklı çıkışlar. Serbest nakit akışa baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. 673 milyon TL seviyesinde. Bu da nakit akışı borçlanmaya ihtiyacı azaltabilir. En büyük finansman kalemine baktığımızda borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri olduğunu görüyoruz. Dönemlik toplam nakit akışa baktığımızda da negatif olarak burada görünüyor arkadaşlar. Ciro büyümesine baktığımızda burada bir azalış var. Satışlar yıllık %19.7 azalmış. Enflasyondan arındırıldığında ise %0 oranına geldiği görünüyor. FAVÖK büyümesine baktığımızda satışlardaki gerileme ile birlikte FAVÖK'te %56 bir azalış olmuş. Net kârda ise %73 bir azalış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda bunların uzun vadeli kaynak ağırlıklı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hissemizin fiyatı 219 TL. Hisse başına kar 15.4 TL. Piyasa değeri 48 milyar TL olan bir şirket. Ödenmiş sermayesi 220 milyon TL. Net borcu 10.1 milyar TL. Piyasa değeri artı net borçla da firma değerini bulduğumuz için firmanın değeri 58.3 milyar TL olarak gözüküyor. Temettülerine baktığımızda en son 2 Eylül 2024 tarihinde temettü vermiş. Temettü verimi %4.18. Yani %1 temettüleri bile iyi görüyoruz bazen. %4 çok iyi bir oran. Yani temettü yatırımcısı için de yatırım yapmak için mantıklı bir şirket olarak gözüküyor. Toplamda atılan kar payı da 2.2 milyar TL olarak gözüküyor. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Doğaç'ın yani Doğuş Otomotiv'in 0.94 gözüküyor. Üstlerine baktığımızda toptan ticaret 3.29 iken sektör olarak toptan ve perakende ticarette ise 2.52 olarak gözüküyor. Burada sektör ortalamaların altında olması önemli. Bir de üzerine 1'in altında kalmış. Yani şirket tüm mal varlıklarını satsa piyasa değerinden daha fazla para gelir. Yani piyasa değerinin burada düşük kaldığını görüyoruz. Bunu anlıyoruz. Bir de zaten ortalamaların da hayli altında olduğu için piyasa değeri bölü defter değeri bazında baktığımızda bu şirketin hissesinin fiyatının ucuz olduğunu düşünüyoruz. Fiyat kazanç oranına baktığımızda ise Doğaç'ın 14.21 olarak gözüküyor. Sektör olarak toptan ticaretin 26.75 iken toptan ve perakende ticaretinde 20.42 olduğunu görüyoruz. Yani sektörlü ortalamalarının da gayet altında bir FK'sı var, fiyat kazanç oranı var. Bu da bize yine hissenin fiyatının FK olarak da ucuz olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Hissemiz aynı zamanda katılım endeksinde, yani katılım derken burada helal karanlık anlamına geliyor yani. Helal yatırım yapmak isteyen kişiler için, faize harama bulaşmak istemeyenler için uygun bir yatırım aracı olduğunu buradan anlıyoruz arkadaşlar. Doğuş Otomotiv firmanın analizi bu şekilde arkadaşlar. Ben tüm ayrıntılarını sizinle paylaştım. Burada artık ben yatırım tavsiyesi vermediğim için alıp almamak ya da elinizdeyse satıp satmamak tamamen size kalmış bir durum. Burada ayrıntılara bakıp, değerlere bakıp, analize bakıp karar verme artık tamamen size kalmış. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız daha sonraki videolarım karşınıza hemen düşecektir ve daha sık birlikte oluruz. İyi günler.